Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok hafif, çok lezzetli bir İtalyan tatlısı tarifim var. Panna Cotta. Yapımı da oldukça kolay. Buyurun tarifimize geçelim. Ben tarifimi 2 ölçü olarak yapıyorum. Siz bir ölçüde yapabilirsiniz. Tencereye 2 paket sıvı krema alıyorum. İki su bardağı süt ekliyorum. 1 su bardağı şeker ekliyorum. Bardak ölçüm 200 milimlik klasik su bardağı. Şöyle bir karıştırdıktan sonra jelatin ekleyeceğim. Ben toz jelatin kullanacağım. Böyle 6 gramlık marketlerde bulabilirsiniz. Yaprak 4 tane jelatine eşdeğerdir. Ben 2 ölçü yaptığım için 2 paket kullanacağım. Bu tatlının özelliği içinde un ve nişastanın olmaması. Kıvamını jelatin verecek. O yüzden çok hafif bir tatlı oluyor. Pişirmeden önce şöyle bir karıştıralım. Tencereye ocağa aldım. Orta ateşte karıştırarak kaynama noktasına gelene kadar pişireceğim. Kenarlarından hafif kaynamaya başlayınca bir paket vanilya ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra iyice kaynamadan ocağı kapatıyorum. 4-5 dakika ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kup ya da bardaklara alabiliriz. Kullandığım bardaklar küçük boydur. Üzerine meyveli sos da dökeceğim için üzerinden biraz boşluk bırakıyorum. Tatlınızı direkt böyle kuplarda sunabilirsiniz ya da ters çevirerek de sunabilirsiniz. Onu da göstereyim. Böyle 2 tane kaseyi ters çevireceğim. Kolay çıkmaları için kaselerin içini suyla çalkaladım. Kalan tatlıyı da 2 kaseye paylaştırıyorum. Tatlılar oda sıcaklığına gelene kadar bekletip daha sonra buzdolabına kaldıracağım. Kıvam alana kadar 2,5-3 saat dolapta kalsın. Daha sonra üzerine sosunu yapalım. Meyveli sos için ben çilek kullandım. Çileği daha önceden buzluğa atmıştım. Dolaptan çıkardıktan sonra 7-8 dakika bekledim. Böyle kesilecek kıvama gelince küçük küçük çilekleri doğruyorum. Dolaptan çıkarınca iyice eritmeyelim. Sadece kesilecek kıvama gelsin. Çilek yerine böğürtlen, vişne gibi donmuş meyveler de kullanabilirsiniz. Meyve sosu için yaklaşık 300 gram çilek kullandım. Çileklerin hepsini küçük küçük doğradım. Üzerine şimdi şekerini ekleyeceğim. Ben dolu dolu 2 yemek kaşığı şeker ekledim. Şeker oranını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yarım çay bardağından daha az da su ekleyeceğim. Bakın böyle 3 yemek kaşığı kadar diyebilirim. Çok fazla eklemeyin. Kıvam vermesi için de 1 tatlı kaşığı nişasta ekliyorum. Hiç nişasta eklemeden de sulu kıvamda bir sos hazırlayabilirsiniz. Meyve sosunu orta ateşte karıştırarak pişiriyorum. Sos kaynadıktan sonra kıvam alması için 1-2 dakika daha kısık ateşte kaynatalım ve ocağı kapatalım. Ocağı kapattıktan sonra 1 paket vanilya ekledim. Sosun kıvamı çok güzel oldu. Oda sıcaklığına gelene kadar bekleteceğim. Dolaba koyduğum tatlıları da 3 saat dolapta beklettim. Kıvam aldıktan sonra oda sıcaklığına gelen meyveli sostan üzerlerine döküyorum. İçinde iri meyvelerin olduğu bu sos da harika oldu. İri meyveli olmasını istemiyorsanız pişirirken blenderla da çekebilirsiniz sosunuzu.
Kaselere döktüğüm tatlıları da böyle düz bir tabağa ters çevirdim. Çevirdiğim tatlıların üzerine de bol bol sostan döküyorum. Gerçekten çok hafif, çok lezzetli, çok güzel bir tatlı oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Görüntüsü de harika. Tam bir yaz tatlısı. Çilek sosuyla da çok güzel oldu. Dediğim gibi böğürtlenli ya da vişneli de yapabilirsiniz. Şöyle tadına da bakmak istiyorum. Dolaptan çıkartınca soğuk soğuk harika gidiyor. Biz bu tatlıyı çok sevdik. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.